Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte borsamızda bir fenomen haline gelmiş olan borsacı dedenin en fazla üzerinde durduğu YDF sistemini anlatacağım. Bu YDF sisteminin bizim de hazırlamış olduğumuz özel Excel tablosuyla nasıl bulabileceğimizi ve bunun neticesinde bize ne gibi faydaları olabileceğini geçmişte yaşanmış örnekleriyle birlikte sizlere aktarıyor olacağım. Şimdi YDF nedir, ne değildir? Bunu öncelikle bir borsacı dedenin ağzından dinleyelim. Daha sonra özel Excel tablomuzla yayına kaldığımız yerden Ben iyi dedin hocam. Çoğu soruyorlar bu hocamın dediği YDF'yi biz nereden tedarik edeceğiz, nasıl bakacağız, bu YDF nedir? YDF Tam bir açıklar mısın? Cebindeki para demek. YDF'nin açıklamasını yapıyor hocam. YDF ben bakardım mesela al derken. İşte nasıl bakıyoruz, nasıl ediyoruz? Mesela 100 trilyon YDF'si var. Şirketinde piyasa değeri 25 trilyon, 30 trilyon. Bedava. Bedava diyorum. Hemen yumulur. Nasıl diyor. bakıyorlar buna? Nasıl yeni borsacılar nasıl bakıyor? O YDF'yi en az 4-5 kat hatta bazı 30 kat geçiyor. Piyasa değeri mesela YDF'sinde diyelim ki 100 trilyon var. Şirketin piyasa değeri 30 kat trilyon. 38 kat Aynen. trilyon. Mesela şey gibi. Ama alan alır. Peki buna nereden bakıyorlar? Nasıl bakacaklar? Dergi var. Ekonomist dergisini alsın baksın. Ya. Ekonomist, Takip Ekonomist dergisinden bakıyor. Hep soruyorlar nereden? Abi ekonomist dergisi alsın. Bir senelik, 2 senelik kazan. %25 sınırları düzenli olarak olur. Ekonomi dergisi değil mi? Hocam oradan takip ediyor. Abi ben şeyden kitabı yüzünden okuyarak daha iyi şey diyorum. Bilgisayardan değil. Dergiden okuyarak daha iyi yapıyorum. Kafama daha iyi yapıyorum. Tekniği, taktiği ne diyor? Yani biz diyor bir hisse alırken hocam diyor kendine nasıl alıyor diyor. Ben dipteyken alırım. Küçük sermaye şirketleri alırım. 10 kat yaptım mı satmaya başlarım. Peki dibine diyor nasıl bakacağız diyor. Yani yıllık fiyatının mesela en dibi mi en... Mesela şimdi ben bir hesabım var. YDF'si çok altında olacak. Ben dediğim kağıtların hepsi tamamı YDF. Mesela 100 milyar YDF'si var. Tamam. Kağıdın piyasa değeri 20 milyar. 25 milyar. Ben hemen ona yumulurum. Ulan cebindeki paradan da düşün. Onu Evet. almayan aptaldır. Evet. Ondan sonra sen YDF'sini 10 kat 20 katına çıktın. Allah bereket versin. Alan da kazansın. Alan da kazansın. Evet arkadaşlar, dedenin söylediği YDF stratejisini hep birlikte dinledik. Şimdi bu stratejilerin ne anlama geldiğini sizlere tek tek anlatmak istiyorum. Öncelikle dedenin söylediği burada YDF'nin şirketin cebindeki para demek olduğunu bizlere bildirmekte. Yani bu ne demek? Yedekler toplamı YDF şirketin cebindeki para demek. Peki bu şirketin cebindeki paranın fazla olmasının bize ne gibi bir avantajı olduğunu soracak olursak ya da dedenin anlatmak istediği şey, şirketin piyasa değeri, şirketin YDF'si piyasa değerinden daha fazlaysa bunu nasıl bakabiliriz? Hemen 2023 6'yı açıyorum şuradan. 2024 3. bilançoları açıyorum. YDF stratejisi dedim. Bakın. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar eksi ödenmiş sermaye yaptığımızda şirketin yedeklerini bize veriyor. Yani hemen bakalım doğru mu? 17 milyar yaklaşık 1 milyar olarak varsayarsak buradaki hesaplamanın doğru olduğunu bakıyorsunuz, 17.995.000 TL olarak bize verdiğini görebilirsiniz. Daha sonra dedenin söylemiş olduğu en önemli konu ne? Ne işe yarar? YDF'si piyasa değerinin üzerindeyse şirketin bedava olduğunu söylemekte. Yani ne demek istiyor? Bakın, şirketin piyasa değeri 1.688 milyar fakat YDF'si ne kadar? 17 milyar 955 milyon. Yani bu şirketin şu an bedava olarak nitelendirdiği tabir bu. Bakın, dedemizin dediği gibi bazı şirketlerin YDF'si piyasa değerinin 5 katı, 10 katı, 20 katı, 30 katı olduğunu söylüyor. Böyle şirketler var mı? Evet.
Tabii ki var. Ve biz bunları özel Excel tablomuzda YDF2 rasyosu olarak adlandırdığımız yerde bu şekilde tespit edebiliyoruz. Nasıl? Piyasa değeri YDF'sinden daha küçük olanlar. Başka bir tabirle YDF'si piyasa değerinin yaklaşık 10 katı kadar. Bakın yedekler toplamıyla piyasa değeri arasındaki fark yaklaşık 10,63 katlık bir fark var. Yine burada hemen hangi hisseymiş buna bir göz atalım. Evet, Cante. Cante bedelsiz verdi mi? Evet, verdi. Hem de yakın bir zamanda. Ardından geçiyoruz ikinci sıradaki hissemize. Bakın Osman hissesi. YDF rasyosu kaç? 6,91. Yani ne demek? Şirketin YDF'si evet 1,827 milyar. Piyasa değerinin 164 milyon 550 binin yaklaşık değil tam olarak 6,91 kat daha fazla. Yani bu şirket dedenin tabiriyle bedava. Fakat bu gibi şirketleri biz ne zaman yakalamalıyız? Şurası 5, 16 olduğunda değil, şuradaki gibi birin üstüne çıktığı andan itibaren bu şirketleri yakaladığımızda bakın yüzlerce şirket var. YDF'si piyasa değerinden fazla olan yüzlerce şirket var. 0,90 ile 1 arasında bedelsiz verme potansiyeli de çok yüksek olan şirketleri yakaladığımızda şu bölgede yaklaşık olarak bedelsiz verme potansiyeli. Bir de yine Bay Borsa kanalı olarak benim geliştirdiğim YDF1 stratejisi var. Eğer bu stratejiyle YDF2 stratejisini ve bedelsiz potansiyeli stratejisini uyguladığımız andan itibaren buradaki kazançların muazzam olacağını kanıtlarıyla birlikte sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bakın yine geçmişe yönelik kanıt olması açısından Canti hissesinde yüksek bir bedelsiz oranı yakaladık. Osman hissesinde yaklaşık %1800'lük bir bedelsiz yakaladık. Yine Kervan Gıda'nın, Aksa'nın yüksek bir bedelsiz açıklaması vardı. Tuğçelik, Uluğ'un var. Yunsa'nın yaklaşık 600 kadar oldu. Adese, Sanika, Pegasus'un oldu. Aşağıda bakalım hangine Pınar Süt'ün bir başvurusu var. Bakın bunların tesadüf olmadığını buradaki listedeki sıralamamızdan görebilirsiniz. Bunu daha detaylı bir şekilde de nasıl yapabiliriz? Hemen şu filtreyi kaldırırım. Buradan benim bulduğum YDF rasyo 1 stratejisiyle birlikte bu iki bilgiyi harmanladığımız andan itibaren bakın burada ortalama fiyat tahminiyle YDF rasyo 1'i gizli tuttum. Çünkü daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi şuradaki K sütununda görmüş olduğunuz bilgiler bunlarla da birleştiğinde hatta tek başına bile gerçekten sihirli rakamlar, sihirli sayılar olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki videolarda YDF stratejisi, Borsacı Dede'nin küçük sermayeli şirketler stratejisi, öz kaynak büyümesi, 3 aylık net dönem karları ve küçük sermayeli şirketler olmak üzere bir bütün olarak strateji halinde yayınlayacağımız şirket bilgilerini sizlerle çok kısa bir süre sonra paylaşacağım. Ve bu şirketlerde yaklaşık olarak 12 ila 19 aylık bir dönem içerisinde yatırım yaptığımızda bakın yine burada Merit hissesini söyleyebiliriz. Yine Merit'te yaklaşık olarak 1100 oranında bedelsiz için bir başvurusu bulundu. Yine burada Aksigorta. Bakın arkadaşlar buradaki hiçbir hisse tesadüf değil. Bu strateji bakın Inveo, Gözde, Edip, Güler Yatırım Holding, Pınar Süt, Net Holding bunlar bedelsiz vermek için yakında birbirleriyle yarışacaklar. Peki hangi zaman zarfında, hangi zamansallıkta? Bunları da YDF 1 stratejisiyle net
açık bir şekilde tespit edebiliyoruz. Yaklaşık olarak buradaki takibimize giren hisseleri 12 ila daha doğrusu 3 ila 12 ay içerisinde bedelsiz, 12 ila 19 ay içerisinde de hissenin nerelere kadar prim yapabileceğini tahmin etme özelliğimiz bulunan bir sistemimiz var. Bunları hesaplarken tabii ki işkembe-i kübradan sallamıyoruz. Yaklaşık olarak 2,5 yılın bir ürünü olduğunu söyleyebilirim ki kendi tecrübelerimizi ortaya yaklaşık bir 8-9 yıllık da bir borsa tecrübemiz olduğunu sizlere aktarabilirim. Bakın burada da yapmış olduğumuz bazı özel hesaplamalar var. Bu özel hesaplamalar sonucunda bakın şuradaki fiyat tahminlerine ulaşabiliyoruz. Bunlarla ilgili bakın bir de şöyle bir filtre yapabiliriz. Hemen şuradaki filtreyi temizleyeyim. Evet, bunu temizledim. Buradan ne diyebiliriz? Şöyle yapalım. Veri temizledim. Evet. Şu an için tüm filtreleri temizledim. Ben YDF'si tabii ki bunlar 2024 3. ay bilançolarına göre arkadaşlar. Ben YDF'si en büyük fiyatları bulmak istiyorum. Dediğim andan itibaren bakın bana ne yaptı? YDF'sini büyükten küçüğe doğru tüm hisseleri, yani tabii ki yine özellikle dikkat etmemiz gereken husus 2024 3. ay bilançolarını sıraladı. Bakın hangi hisse? Türk Hava Yolları şu an için yedekler toplamı en yüksek olan hisse olduğunu söyleyebilirim. Fakat neye göre? Sadece miktara göre bunun en yüksek hisse olduğunu söyleyebilirim. Şöyle ki burada küçük gördüğünüz rakamlar YDF rasyo 1'de daha büyük olduğundan ya da YDF rasyo 2'de daha büyük olacağından, yani bu Türk Hava Yolları YDF'si en yüksek hisse demek değildir arkadaşlar. Bunu da uzun yıllar boyunca tecrübe ettim, denedim. Eğer olur da YDF'si en yüksek 514 milyarla Türk Hava Yolları'ymış deyip bu hisseye dalarsanız büyük bir hüsrana uğrayabilirsiniz. Şu an için Türk Hava Yolları kötü mü? Tabii ki kötü değil. Örnek olması açısından söyledim. Bakın burada zaten birçok çalışmamız olmuş. Bunların ne anlama geldiğini zamanı geldikçe sizlere aktarıyor olacağım. Başka bir husus, hemen bunları 2024 6. ay bilançolarına göre tekrar bir sıralayalım. Bakın YDF2 rasyosuna göre, yani YDF'si piyasa değerinden büyük olana göre yapalım. Büyükten küçüğe dedim. Sayı ve yok kısmını kaldırıyorum. Sıraladım. İşte bu kadar basit. Şu an neyi buldum? YDF rasyo 2, piyasa değeri, yani şu bölge, yedekler toplamının kaç katı? Yedekler toplamının 2 katı piyasa değeri var. Düzeltiyorum. Piyasa değeri yedekler toplamı piyasa değerinden daha yüksek. Yani bu da demek oluyor ki 2,82 katı. Bakıyorum hangi hisseymiş? Evet, gözde girişim. YDF rasyo ikisi şu an 2,82. Bedelsiz potansiyeli yaklaşık olarak 68 kat. Şirketin cebindeki para piyasa değerinden daha fazla arkadaşlar. Bu işin en basit ve en işe yarar tarafı bu. Ne demek? Piyasa değeri üzerindeyse YDF, şirket bedava. Bakıyoruz. Şirketin piyasa değeri 9 milyar, yedekleri 26 milyar. Şirket bedava. Tabi sadece tek bu rasyoya bakmamız doğru değil. Bakıyoruz Türk Hava Yolları. Şirketin piyasa değeri 405 milyar,
şirketin YDF'si 556 milyar. YDF rasyo bize ne demiş? 1.37 katı. Yedekleri piyasa değerinden daha fazla demiş. Şimdi bakıyorum burada ne var? Yine benim de beğendiğim ve buradaki anlattığım hiçbir bilginin de yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatmak isterim. Bunlar sadece benim düşüncelerim. Yaklaşık 2,5 yıldan beri geliştirmiş olduğum sistem. Bakın burada Aygaz'ın piyasa değeri 33 milyar, yedekleri 44 milyar. Bakın çok net bir şekilde, çok bariz bir şekilde son gelen bilançolarla birlikte bunları görebiliriz. Bakın yine bir sonraki hisseye geçelim. Hedef girişim. Hedef girişim Koç Holding Atlas. Düzeltiyorum. Koç Holding. Bakın yine bunlarda da Koç Holding'e bakalım. Piyasa değeri 460 milyar. Yedekleri 472 milyar. Yani 1.03 kat kadar yedekleri fazla. Tabii ki şu an için gelen bilanço sayısı yaklaşık 56 kadar olduğu için biz bunların hepsini göremiyoruz. 2024 6. ay bilançolarının, 2. çeyrek bilançolarının tamamlanmasıyla birlikte sizlerle burada YDF rasyo 2'ye göre YDF'si piyasa değerinden en yüksek olan şirketleri, bakın şuradaki küçük bir filtreyle sizlerle paylaşıyor olacağım. Yine YDF 1 rasyosuna göre de YDF sistemine göre en iyi, borsadaki en iyi bedelsiz verme potansiyeli en yüksek, öz kaynak büyümesi en yüksek, net dönem karları, 6 aylık net dönem karları en yüksek olan şirketleri ve tabii ki sermayesi küçük olan şirketleri, prim yapma potansiyeli fazla olan şirketleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan bilgi, düşünce ve yorumların kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını ve bunlardan dolayı Ay Borsa kanalının sorumlu tutulamayacağını tekrar hatırlatmak isterim. Herkese iyi akşamlar.